Merhaba arkadaşlar, Güleyalı kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videolarımızda oyuncak hikayesinin sevimli karakterlerinden birisi olan Jesse'yi öreceğiz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Açıklama kısmından bakın. Şapka için ayrıca bir video çekmiyorum arkadaşlar. Şapkanın yapılışı kolay olduğu için ayrı bir video çekmedim. Kafa videosunun ikinci bölümünün en son kısmında şapkanın sayılarını veriyorum. Orada bulabileceksiniz tarifini. Benim örmüş olduğum bebek 34 santim civarında. İleride farklı bir yöntem biliyorsunuz gördünüz. Şerif Woody'de uyguladığım yöntemi uyguladım. Size farklı bir yöntem öğretmek için bu yöntemi denedim. Kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu örmeye başlamadan önce videoları lütfen baştan sona önce bir izleyin. Ondan sonra örmeye başlayın. Videoları atlayarak izlediğiniz için bazı önemli püf noktalarını söylediğim yerleri unutup bana da ayrıca mesajla soruyorsunuz. Halbuki videonun içerisinde bilmeniz gereken tüm bilgileri ben orada size aktarıyorum, anlatıyorum. O yüzden ilk önce videoyu baştan sona izleyip ondan sonra örmeye başlarsanız sizin için de çok büyük kolaylık olacaktır. Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı ve destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Size kolaylıklar diliyorum. Şimdi Jesse'nin çizmesi için arkadaşlar önce aynı Şerif Woody'nin çizmesinde yaptığımız gibi önce topuğumuzu yapıyoruz. Bunun için sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle halkamın ipini çekip şuradaki ilk sık iğnemizin olduğu yere ilmeğimi kaydırdım. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Bir tane tek, bir tane çift. Bunu 4 kez tekrar edeceğiz. Bir tek, bir çift, ikinci çiftim. Bir tek, bir tane çift ve son kez bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek, son çiftimi de yaptım. Şimdi şu sihirli halkamızı güzelce sıkıştıralım arkadaşlar, kapansın. Devam ediyorum. 2 tek bir çift yapacağım. 4 kez 2 tek bir çift yapalım. Şu anda 16 tane sık iğnemiz var. Tüm sık iğnelerimizi bir sıra bulo yapalım arkadaşlar. Bu topuk kısmı Şerif Woody'ninkiyle aynı. Çizme kısmını biraz küçülttüm. Yani Şerif Woody'nin ayağı biraz daha büyük çizmesi. Jesse'ninki biraz daha küçük. Tek fark o. Bakın bulo yapıyoruz. Normal sık iğne olarak değil. Ortasından girip sadece arka loblarını örüyoruz. Şu şekilde. Şöyle 15 tane bulo yaptım. 16.'yı normal sık iğne olarak giriyorum. Kaydırıp bitiriyorum arkadaşlar. Çizmemizin topuğu olacak bu, biliyorsunuz. Bundan 2 tane hazırlayın. Ondan sonra ayağı örerken bunu birleştireceğiz. O yüzden bunu önce ördük. Şimdi Jesse'nin çizmesi için 5 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüp 4 tane sık iğne yapıyorum. Dört tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip geri dönüp
Git gel yapıyorum. Yani 2 sıra 4 sık iğnemi örüyorum. Şöyle 3 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Bir zincir çekip geri dönüp 4 sık iğnemi örüyorum. Şuradan artık yan taraftan şu şekilde devam edeceğiz ortaya girerek. Şu yan ortaya çift sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Zincirin diğer tarafından devam ederek 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Şuraya ortaya da yan kısma çift sık iğne yapıyorum. Ve sıramı tamamlamış oluyorum. Buraya işaretleyicimi koyuyorum. Sıra başımız artık bundan sonra burası. Şu anda 12 tane sık iğnem var. Bir sıra örüyorum 12 sık iğnemi. On ikinci sık iğnemi örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapacağım. 1 2 3 4 5 bir tane çift, 5 sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım. Beşinci sık iğnemi yaptım. Çift olarak son sık iğnemi de yaptım. 14 oldu sık iğne sayımız. 14 sık iğnemi bir sıra örüyorum. Üç ve 14. 14. sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha artırıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane çift yapıyorum. 6 sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım. Altı tane yaptım. Bir tane çift yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şu anda 16 tane sık iğnemiz var. 16 sık iğnemizde 2 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. On dört, 15 ve 16 sık iğnemi 2 sıra ördüm. Çizmemizin burun kısmını tamamlamış olduk. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada bir tane azaltıyorum. Şöyle ikisini birlikte örerek azalttık. 6 sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1 2 3
4, 5 ve 6. Bir tane daha azalttım. 2 tane azaltma yapmış olduk. 14 tane şu anda sık iğnemiz. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk sık iğnemi şöyle giriyorum. Topuğumda şu kaydırma yaptığım sık iğne. Kaydırma yaptığım sık iğneden alıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi topuktan devam ediyorum. Birleştirdik topuğu, bakın arkadaşlar, şu şekilde. 5 sık iğne ile birleştirdik. Şimdi topuk kısmından bulu yaparak devam edeceğim. Boşta kalan sık iğneden başlayarak. Şu bakın aldığım sık iğneyi yanlışlıkla hemen dibinden bulu olarak almayın. Bu hatayı ben bile birkaç kez yaptım. O yüzden uyarıyorum. Şu boşta kalan sık iğnemden bulu yaparak 11 tane bulu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane blo yaptım topuktan. Şimdi şu birleştirme yerinin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Ve üst kısımdan devam ediyorum. 9 tane sık iğnemiz var, onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 dedim ve sıra başına geldim. Ve sıramı tamamladım arkadaşlar. Şu anda burada 21 tane sık iğnemiz var. Şurası artık sıra başımız olacak. Burada bir tane sık iğnemiz var. Onu örüyorum ve topuktaki şu ilk sık iğnemden devam ederek bir sıra öreceğim. 21 tane sık iğnemi bir sıra örüp sıra başına geleceğim. Evet, sıramı tamamladım. Bir sıra ördüm. Devam ediyorum. Şu ilk sık iğnemi kesiyorum arkadaşlar. İlk sık iğnemi azaltıyorum. 10 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci kez azaltıyorum. 1, 2 tane sık iğne örüp bir tane daha azaltıyorum. Bu üçüncü azaltmam oldu. 3 tane sık iğnem var, onları örüyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. 18'e düşürdüm arkadaşlar sık iğne sayımı. Şimdi bu 18 tane sık iğnemizi bir sıra örelim. Altı, 17 ve 18. 18 tane sık iğnemi bir sıra ördüm. Şimdi şu burun kısmına biraz elyaf dolduracağım arkadaşlar. Elyafımızı koyalım, ondan sonra devam edelim. Şöyle topuğa doğru da biraz koyuyorum. Daha sonra ilave ederiz gerekirse. Şimdi çok aşırı derecede taş gibi doldurmuyorum ben. Şerif Vulu'da da aynı şekilde yapmıştım. Şöyle bakın, hafif itiyor kendini.
Evet, 18 taneydi sık iğne sayımız. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağız ve 3 kez tekrar edeceğiz bunu. 1 2 3 4. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4. İkinci kez azaltıyorum. Ve son kez 1 2 3 4 dedim. Bir kez daha son kez, üçüncü kez azaltıyorum. 3 tane azaltma yaptık. Şu anda sık iğne sayımız 15 arkadaşlar. Şuradaki şu son kestiğim sık iğnemi kot rengimle alacağım. Burada pantolonumun rengine geçiyorum. Şunu da ön tarafta bırakıyorum. Blue yaparak bir sıra örelim arkadaşlar mavi ile. Evet, 15 tane sık iğnemi bir sıra ördüm blue yaparak arkadaşlar. 1 2 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha azaltıyorum. 2 tane azaltma yapmış oldum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne örüp sıramı tamamladım. Yani burada sık iğne sayımı 13'e düşürdüm arkadaşlar. Bu 13 tane sık iğnemizi 16 sıra öreceğiz. 16 sıra örelim ve sıra başına gelelim. 13 tane sık iğnemi 16 sıra ördüm arkadaşlar. Şu iki sırayla birlikte 18 oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 tane de şu birlikte ördüğümüz sırayı ilave edersek toplamda 18 sıra. Şimdi üst kısma devam etmeden önce çizme kısmımızı bitirelim. Şurada blue olarak bıraktığımız yerlere bir sıra sık iğne yapacağım şimdi. Şöyle bir zincir çekip tekrar aynı yere giriyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Tüm blue'larımın üzerine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet, blue'larımın üzerine sık iğnelerimi yaptım. Şuradan devam ediyorum artık. 15 tane biliyorsunuz ki blue'umuz. 15 tane sık iğnemiz var. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. Bir sıra. 1 2 3 4. Bir tane çift. 2 kez daha yapacağım. 4 sık iğne yapıp bir artırarak sıramı tamamlayacağım. Son kez çift yapıyorum. 3 tane artırma yaptım. Bu 18 sık iğnemizi bir sıra örelim arkadaşlar. Bir sıra örüp sıra başına gelelim. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Bir tane çift. 2 kez daha tekrar edeceğim. Sıramı tamamlayacağım. 5 tane yaptım. İkinci çiftimi yapıyorum. Beş tane sık iğnemi yapıp son çiftimi yaptım.
3 tane daha arttırma yapmış oldum. Şu anda 21 tane sık iğnem var. Bu 21 tane sık iğnemizi 2 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir tane zincir çekip tığımın başını doladım. 1 2 3 kere de çektim. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 kere de çektim. Tekrar tığımın başını doladım. 2 tane ikili trabzan yapacağım. 2 kere de çekiyoruz. 1 2. Tekrar bir tane daha ikili trabzan. Tığımın başını doluyorum. Bir tane tekli trabzan. Yani ilmeğin üçünü birden aynı anda alıyoruz. Bir tane tekli trabzan yaptım. 2 tane kaydırıyorum. 1 2. Tığımın başını doluyorum. Tekrar bir tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şu 1. Şu da 2. 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 kere de çekiyoruz. Birinciyi yaptım. İkinci, ve üçüncü. 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 kere de çekiyoruz. Birinciyi yaptım. Ve ikinciyi de yaptım. Tığın başını doladım. Bir tane tekli trabzan. 2 tane kaydırma. Şu 1. Şu da 2. Bir tane tekli trabzan. 2 tane ikili trabzan. Ve şurada zincir çektiğim sık iğnenin içerisine kaydırıyorum ve bitiriyorum. Şöyle bot kısmımızı bitirdik arkadaşlar. Şu anda henüz şurası boş. Biraz dolduracağız şöyle bileğe doğru ama ilk önce şu yan kısımlarını yapalım. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İkinci zincirimden itibaren 8 tane sık iğne yapıyorum üzerine. Şöyle dikecek kadar az bir ip bırakıp kesiyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bitirdim. Şimdi bu parçadan şöyle 2 tane yapıyoruz. Şu şekilde 2 tane yapacağız. Bunları çizmemizin şu yan kısımlarına monte edeceğiz arkadaşlar. Birini bu yana, diğerini öbür tarafa. İkinci sıranın olduğu yere çıktım. Evet, birini bu yan tarafa diktim. Diğerini de şöyle bu yan tarafa dikeceğiz. Şu şekilde. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Her ikisini de dikelim. Ondan sonra birlikte devam edelim. Şimdi şu yan kısımlarımızı diktikten sonra şöyle bir düğme hazırlayalım. 8 tane sık iğne var sihirli halkanın içerisinde. Şöyle önce sihirli halkamı yapıyorum. Bir, şöyle birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8, yani 7 8 fark etmez, ipinizin kalınlığına göre çok büyük olmayacak bir düğme yapın. Önemli olan o. Şuraya kaydırıp bitirdim. Şuraya bir düğüm atıyorum. İpi ortaya çekebilmek için attım düğümü. Şimdi şöyle 2 tane düğmemiz var. Şimdi mahmuzları için, ön kısmı için ipin ucunu uzunca bırakıyoruz. Altta kalan kısmını. Şu alttaki ipi tığın üstüne atıyorum.
Önce bunu, sonra diğerini örüyorum. Normal zincir de yapabilirsiniz. Bu biraz kalın oluyor, o yüzden. Tekrar bakın, ipi atıyorum, alttaki ipi. Önce bu ilmeği, sonra ikisini birlikte alarak 25-26 tane yapacağım. İpin kalınlığına ve inceliğine göre değişebilir bu sayılar. Ölçerek yapın arkadaşlar. Göstereceğim şimdi nereye ölçeceğinizi. 25 ve 26.'yı da yapıyorum. Şerif'te de yapmıştım 26 tane. Şöyle bir ölçeyim. Eğer uzun gelirse sökerim bir tane. Şimdi arkadaşlar, bunu Şerif Udi'yi örmemiş olan arkadaşlar olabilir. Şöyle tekrar göstereyim. Şuraya monte ediyoruz. Şöyle iğneyi takayım. Şuradan çizmenin altından dolanıp topuğun ön kısmından bakın dolanıyorum. Buraya dikiyorum. Şu şekilde. Bir bu uçtan dikiyoruz, bir bu ucu dikiyoruz. Sonra şunu da ön tarafa getirip şu başladığımız noktada bitiriyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde bunu monte edeceğiz. Alt kısmını dikmenize gerek yok. Sadece şu uçları dikmeniz yeterli. Bunu bu şekilde monte edelim. Ondan sonra düğmelerimizi dikelim. Şimdi gösterdiğim şekilde uç kısımlarını şöyle diktikten sonra düğmenin bir tanesini bu tarafa diktim. Bir tanesini de bu tarafa dikeceğiz arkadaşlar. Şu uç kısımlarına gelecek şekilde örmüş olduğumuz düğmelerimizi monte edelim. Uca doğru gitmeden şöyle ortadan girerek yapıyorum ki oradan mahmuzu dolanacağız. Evet, düğmeleri de bu şekilde monte ettim. Şimdi hardal sarısı ipimi alıyorum. Arkadaki mahmuzunu yapacağım. Şerif Woody'ninkinde yıldız da var ama Jesse'de yıldız yok. Ben de aynı şekilde yapacağım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım. İlk sık iğnemin içerisine kaydırarak bunu birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Geri dönüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir atlıyorum. 9. sık iğnemin içerisine kaydırıyorum. Kaydırarak birleştirdim. Şuradaki 5 tane sık iğnemin içerisinde kaydırma yapıyorum. Şurada birleşme noktasında şu taraftaki zincirin içine şöyle kaydırıp bitiriyorum arkadaşlar. Şu arkaya bir yere bunu yedireceğim. İpimizi arka tarafa doğru yedirelim. Uçları hemen keserseniz sökülebilir. O yüzden hemen kesmeyin. Mutlaka böyle önce biraz yedirin. Ondan sonra kesin arkadaşlar. Sonra sökülür. Şu şeklimiz. Buraları düğmelere geçireceğiz. Şöyle tığım yardımını alayım. Şöyle diğerini de diğer
Bu şekilde mahmuzumuzu da bitirmiş olduk. Şimdi şuradan devam ediyorum artık. 1 2 3 4 ve şöyle 5 tane sık iğne ördüm. Bir bakayım da. Şöyle size doğru bakacak burun kısmı çizmenin. Beş tane sık iğne ördüm. Şimdi şuradan 6 tane sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Karşılıklı örerek 1 2 3 4 5 ve yapıyorum şuraya 6. Bir zincir çekip dönüyorum. Fulo yaparak, yani ilmeklerin sadece ön noplarını alarak sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 dönüyorum. Döndüğüm zaman şuradaki ilmeği de unutmuyorum arkadaşlar. Onu unutursak 13 tane olmuyor sık iğnemiz. Şuradan döndüğümde tam dönerken şuradaki filo gibi görünen ilmeği de alıyorum ve 7 tane oldu. Devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. 8 9 10 11 12 bir tane de şu var 13 tane sık iğnemi tekrar oluşturdum. Şimdi bu 13 tane sık iğnemizi 18 sıra öreceğiz arkadaşlar. 18 sıra örelim ve sıramızı tamamladıktan sonra birlikte devam edelim. İlk yaptığımız sırayla birlikte 19 sıra olacak. Evet, bacağımı şu şekilde uzattım. 17 sıra 18 sıra daha ördüm arkadaşlar. Şu sırayı zaten birlikte örmüştük. Şu birleştirdikten sonraki şu sırayı. Bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra ördüm. Yani şu dizden itibaren saydığınızda 19 sıra örmüş oldum. Şimdi son sırayı yaparken şu arka taraftaki sık iğneleri normal sık iğne olarak yapacağım. Şu önden 6 tanesini tam öne gelecek şekilde ayarlayalım. Şu önden 6 tanesini bulo yaparak öreceğiz arkadaşlar. Kararı ayarlayabilirsiniz. Şuradan ben normal sık iğne olarak yana kadar geleceğim. 2 3 4 5 şöyle 6 tane bir öreyim. Tam bir bakayım. Şurada tam ortada 1 2 3 1 2 3 evet. Şuradan itibaren de sadece arka loblarını alıp bulo yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Ön tarafları şu şekilde 6 taneyi bulo yaptık. Diğerlerini normal sık iğne olarak ördük. Şuraya bir tane sık iğne yapıp bırakacağım şimdilik. Birleştirirken tekrar kontrol ederiz. Şimdi bunun içine biraz elyaf koyalım arkadaşlar. Az bir elyaf. Böyle taş gibi dolu dolu olmasın. Şimdi bu bacaktan 2 tane öreceğiz. Buraya kadar 2 tane öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şu beyaz kısmını yaptıktan sonra gövdeyle birleşimini yapacağız. Şu şekilde bakın. Bir tanesini bitireceksiniz, ipini kopartacaksınız. Bir tanesini devam ettireceğiz. O yüzden ipinizi koparmayın ikincinizde. Ön kısmındaki beyaz kısmı yapalım.
Ondan sonra birleştirmemizi yapalım.